İsrail, Hamas'ın cumartesi günü gerçekleştirdiği saldırının ardından Gazze'ye yönelik devam eden bombardımanında Hamas'a ait gizli bir tüneller ağını vurmaya çalıştığını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde de bir İsrail sözcüsü Gazze'yi siviller için bir katman ve Hamas için başka bir katman olarak düşünün. Hamas'ın inşa ettiği ikinci katmana ulaşmaya çalışıyoruz ifadelerini kullandı. Gazze metrosu olarak isimlendirilen bu tüneller İsrail'e roket atmaya ve Hamas savaşçılarının operasyon düzenlemesi için büyük bir öneme sahip. Üstelik büyüklüğünü tam olarak anlamakta güç. Uzmanlara göre bu tünel İsrail'in kara harekatını felakete dönüştürecek kadar da etkili. Detaylar için izlemeye devam edin. Gazze'deki tünel inşaatı İsrail'in 2005 yılında askerlerini ve yerleşimcilerini bölgeden çekmesinden önce başlamıştı. Ancak Hamas'ın 2 yıl sonra bölgenin kontrolünü ele geçirmesiyle inşaatlar hızlandı. Bu da İsrail ve Mısır'ın abluka uygulayarak bölgeden malların ve insanların giriş ve çıkış hareketini kısıtlamaya başlamasına yol açtı. Bir noktadaysa Mısır sınırının altından geçen yaklaşık 2500 tünelin Hamas ve diğer gruplar tarafından ticari mal, yakıt ve silah kaçakçılığı yapmak için kullanıldığı düşünülüyor. Kaçakçılık, İsrail'in sınır geçişlerini esnettiği 2010 yılından sonra Gazze için daha da önemli bir hale geldi. Hamas ve diğer gruplar ayrıca İsrail kuvvetlerine saldırı düzenlemek için de tüneller kazmaya başladı. 2006 yılında İsrail sınırının altındaki bir tünel kullanılarak 2 İsrail askeri öldürüldü. Gilad Shalit adlı bir asker de kaçırıldı ve 5 yıl boyunca esir tutuldu. Ağın 41 kilometre uzunluğunda ve 10 kilometre genişliğinde Gazze şeridinin hemen altında bulunduğuna inanılıyor. İsrailli askeri personellerin açıklamalarına göre Hamas tarafından düzenli olarak kullanılan tüneller Hamas liderleri için de sığınak görevi görüyor. Haliyle komuta merkezlerinden bazıları da bu ağların içerisinde gizli. Ayrıca tünellerin elektrik, aydınlatma ve demiryolu hatlarıyla da donatıldığını dikkate alırsak, Hamas'ın tünel inşaatında ve savaş alanında büyük bir ilerleme kaydettiğini söyleyebiliriz. Tünellerin girişlerinin ise evlerin, camilerin, okulların ve diğer kamu binalarının alt girişlerinde olduğu düşünülüyor. İsrail elbette tünellerin farkında. Bunun için de kurulumu 2021'in sonunda tamamlanan gelişmiş tünel önleme algılama sensörleriyle donatılmış yeraltı beton bariyerler inşa etmişti. Ne var ki cumartesi günü Faraza Kibbutz'unun yakınında bulunan tünel çıkışı, tünellerin İsrail'in inşa ettiği savunma bariyerlerinin de altına inşa edildiği anlamına geliyor. Yeraltı savaşları uzmanı Dr. Rashmant Barak da tünellerin çok eski zamanlardan beri savaşlarda kullanılmasının nedeninin tam da bu yüzden olduğuna, önlemenin kesin bir yolunun olmamasına bağlıyor. Bu nedenle de askeri uzmanlar tünellerin İsrail ordusunun teknoloji ve istihbarat açısından sahip olduğu avantajları ortadan kaldıracağını, şehir savaşını zorlaştırıp İsrail birlikleri için ölümcül tehdit oluşturacağını düşünüyor. Dahası tüm bu tünel ağına çeşitli bubi tuzaklarının da kurulduğunu hesap edersek, Hamas yaşanacağı çatışmalarda zaman zaman İsrail askerlerinin tünellere girmesine izin verip ardından da yerleştirilen tuzakları patlatarak her şeyi havaya uçurabilir. Tünellerin inşaatına dair pek fazla veri olmadığı için de bu ağı güvenlik altına almaya çalışan İsrail askerlerini içeride neyin bekleyeceğini de kimse kestiremiyor.